Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu koton makrame ipinden yuvarlak çanta çalışması yapacağız. İpim 250 metre. Bundan 2 tane 250 gram pardon. Bundan 2 tane lazım. Yaklaşık bir 350-400 gram kadar gidecek. Tığ numaram da 3,5 ve bir tane de ayraç lazım. Şimdi çantamıza şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bunun içine 12 tane sık iğne dolduracağız. Böyle bir kilitledim. Buradaki halkamız içine önce tığıma doluyorum. Ve bir kere de çekiyorum. On iki tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 6 7 ve 12. On iki tane sık iğne yaptıktan sonra şu halkamızı sıkıştırıyoruz ve buraya son yaptığımız sık iğneye ayracımızı takıyoruz. Şimdi hiç birleştirme yapmadan direkt üst sıraya geçeceğim. Fakat burada yaparken bu sık iğnelerin arasına değil veya bu V'lerin arasına değil, şu tam arkada, her ilmeğin arkasında şuralarda bir çıkıntılar var. Bakın şunlar. Bunlara yaparak gideceğiz. Yani şu ön tarafta böyle spiral şeklinde çizgilerimiz ortaya çıkacak. Tekrar doluyorum. Bakın hiç birleştirmedim. Direkt ilk sık iğnenin arkasındaki boşluğa battım. Ve artırma yapacağımız için çift batıyorum. 2 kere battım. Yanındaki zincirin arkasına geçiyorum. Ve tekrar aynı yere bir kere daha batıyorum. Ve tekrar. Bütün zincirlerin arkasındaki boşlukları çift batarak 24 sayısına çıkacağız. Evet, işaret koyduğumuz yer 12. ilmeğimizdi. Ona da çift yapıyorum. Ve işaretimi alıp son yaptığım sık iğneye tekrar işaretimi yukarı taşıdım. Ve tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Bu sırada da bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Bir tanesine tek yaptım. Şimdi yanındakine yine arkalardan alıyorum bakın. Yanındakine 2 kere. Bir, aynı boşluğa bir kere daha. Yanındakine tek yapıyorum.
Bir yanındakine çift. Ve bu sıra bir tek bir çift olarak sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Tek yaptım. Yanındakine çift. Evet, sıranın sonuna gelirken bir tek ve son işaretimizin arkasına çift yaparak bitiriyorum. Yine işaretimi alıyorum. Bir üst sırada 2 sık iğnemi koydum. Şimdi 1 2 3. sıraya geçtiğimizde, pardon, birinci sıra 12 tane yaptık. İkinci sıra 24 yaptık. Üçüncü sıra bir tek bir çift yaptık. Şimdi dördüncü sıradayız. Ve 2 tane tek, bir, 2 tane tek yaptım. Bir tane çift. Tekrar bir, 2 tane tek yaptım. Buraya çift. İki tek bir çift olarak da bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şu işaretleyicimizin olduğu yere gelip yaptıktan sonra mutlaka şu işaretimizi bir üst sıraya çıkarıyoruz. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. Hep şu arkalardan alıyoruz. Bakın şu arkadaki ilmekleri. 1 2 3 tane tek yaptım. Yanındakine çift. Tekrar 3 tane. 1 2 3. Yanındakine çift yapıyorum. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayacağız arkadaşlar. 3 tane tek, bir tane çift olarak. Evet, yine işaretleyicimizin olduğu ilmeğe geldik. Buna yapıyorum ve işaretimi bir üst sıraya çıkarıyorum. Arkadaşlar bunu takın, çünkü sıra başı yapmadığımız için, yani hangi sıraya devam edeceğimizi buraya gelince belirliyoruz. Bakın bu şekilde döne döne spiral şeklinde, şurası dümdüz. Yani şöyle başladık. Bu çizgilerimiz hep şu çizgilerin şu arkasındaki ilmeklerden aldığımız için, bakın şunları alıyoruz. Bütün ilmeklerin arkalarında şöyle çıkıntılar var. Onları aldığımız için şöyle bir önde düz çizgiler meydana geliyor. Şimdi 3 tek bir çifti yaptıktan sonra arkadaşlar, şimdi bütün ilmeklere tek yapıyoruz. Artırma yapmadan bütün ilmeklerimizin arkasındaki ilmekleri alarak hepsine tek tek.
Evet, hiç artırma yapmadan bütün ilmeklerimizi tek olarak devam ediyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu anda 6. sırayı yapıyoruz. 6. sırada hep tek yaptık. 7. sıraya geçtiğimizde artırmalarımız artık hep aynı olacak. 3 tek bir çift. Bir sonraki sıra hepsine tek, bir sonraki sıra 3 tek bir çift olarak devam edecek. 12 tane sık iğne ile başladık. Hepsine çift yaparak 24'e çıktık. Daha sonra bir tek bir çift. Bir dahaki sıra 4. sırada 2 tek bir çift. 5. sırada 3 tek bir çift yaptık. Ve 6. sıradayız. Şu anda hepsine tek yapıyoruz. Artırmamız yok. 7'de yine 5'in tekrarı 3 tek bir çift. Hepsine tek. Yine hep 3 tek bir çift. Bir sıra hepsine tek yapıyoruz. 11. sırada 3 tek bir çift. 12. sırada hiç artırmamız yok. Hepsine tek. 13. sırada da 3 tek bir çift yaparak 14 ve 15'i tek tek örerek bitiriyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sıra aynı şekilde ilerliyor. Bu şekilde çantamızın bir yuvarlak oluşana kadar istediğiniz ebatta kadar ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Ben 15 sıra yapmayı planlıyorum. Ama daha büyük istiyorsanız devam edebilirsiniz. Bu şekilde çantamızın yuvarlak kısmını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben 15 sıramı tamamladım. Şu gördüğünüz şekilde spiral şeklinde çizgilerimizde meydana gelerek yuvarlak bir parça elde ettik. Ben size bunun bir santim olarak vermek istiyorum. Şöyle tam ortadan tutuyorum. 28 santim elde ettim. Dediğim gibi eğer siz daha büyük elde etmek istiyorsanız büyütebilirsiniz veya daha küçüğünü yapabilirsiniz. Şimdi aynısından bir parça daha örelim ve yanına da ilave edeceğimiz parçayı öreceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle iki parça hazırladık. Şu bitim yerlerini şöyle üst üste getirip şimdi şu kısmı ağız olarak ayırdık. Yani daha geniş de yapabilirsiniz ağız kısmını. Şu araya gelecek şöyle sık iğne ile bir parça yapacağım. Onun için de 13 zincir çekip dümdüz sık iğne olarak öreceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğne çektim. Dolamadan direkt bunun üstüne sık iğne olarak gidiyorum. Buradaki zincirlerimin hepsine böyle tek tek sık iğne yapıyorum son zincirime kadar. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve yine aynı şekilde sık iğnelerimin içine batarak böyle upuzun bir parça öreceğim. Yine bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum.
Evet, şu şekilde oradaki istediğimiz ağız kısmını boşluk bıraktığımız yere kadar böyle uzun şerit halinde bir parça örüp eklemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, şöyle uzunca bir parça yaptım. Şimdi eklerken şuradan başlayıp diğer işaret koyduğumuz yere kadar eklemesini yapacağız. Bunu santimini şöyle hesaplayabilirsiniz. Yani santim olarak değil de kenarına koydum. Ölçerek diğer tarafa kadar, şuraya kadar ölçü olarak aldım. Şimdi parçamızın bir tanesini alıyoruz. Şu işaret koyduğumuz yerden başlayarak şöyle geçirdim ve birbirine ekleme yapıyoruz. Evet, bakın şöyle birbirine eklemiş olacağız. Bu parçamızı sonuna kadar ekledikten sonra böyle sonuna kadar ekleyeceğiz. Şuradaki işaret koyduğumuz yere kadar. Daha sonra altta kalan parçanın bir kenarında diğer yuvarlak parçamızın şöyle ağız kısımlarını denk getirerek buraya eklemesini yapacağız. Şimdi bakın şu arada çantamızın şöyle bir yan kısmı olmuş olacak. Evet arkadaşlar, şöyle şu ağız kısmını açıklık bırakarak şu kenarlarını tutturdum. Bakın şu taban kısmı, şu da diğer kısmı. Şimdi sap olarak isterseniz sap örebilirsiniz. Ben şöyle hazır sapım vardı. Bunlar tuhafiyecilerde satılıyor. Oralardan bulabilirsiniz. Çantacılar da satıyor. Şöyle kenarına sapını diktim. Şu sapı dikerken şurası ağız kısmı. Şöyle göstereyim. Bir tarafını diktim, bir tarafını da beraber dikelim istedim. Bu çantaların şurası çıkıyor. Şimdi şu ağız kısmını şöyle denk alarak şu tam metal kısmını son çizgiye denk getiriyorum. Şöyle ipimiz zaten sağlam bir ip olduğu için şöyle bir iki kere tutturmamız yeterlidir. Daha sonra diğer tarafa geçerken şu aradaki boşluktan geçiyorum. Ve bunu da buraya sabitliyorum. Bunu bir iki kere dikeceğim. Daha sonra diğer parçayı alıyorum.
Bunu da tam diğer ağız kısmının, dikiş yerinin bittiği yere şu şekilde monte edeceğim. Ve çantamız bitmiş olacak arkadaşlar. Bakın diğer tarafını göstereyim. Şu şekilde, isterseniz sap da örebilirsiniz. Çantamız da hazır olmuş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.